Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Darkran ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay, Ekselanslar, saygıdeğer konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü resepsiyonuna hoş geldiniz. Thank you, teşekkür ediyoruz. Chief of Staff of the Air Force Lieutenant General Rafet Darkran and the Deputy Minister of Foreign Affairs, Ambassador Mehmet Kemal Bozay, Excellencies, distinguished guests, thank you for coming to our Self-Defense Forces Day reception today. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu sene, Türkiye'nin güneydoğusunda 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük depremde 50.000 üzerinde değerli yaşam kaybedildi. Bu vesileyle içten başsağlığı dileklerimi ineriyorum. 11 Mart 2011 tarihinde ise meydana gelen Büyük Doğu Japonya depreminin ardından Türk hükümet ve vatandaşların Japonya'ya yaptığı büyük desteklere önem veriyoruz. Japonya, Türkiye'nin deprem bölgesine yönelik desteklerine devam edecektir. In this year of the 100th anniversary of the founding of the Republic of Turkey, a massive earthquake devastated the southeast of the country on 6th of February, and over 50,000 precious lives were lost. Once again, I'd like to express my heartfelt condolences. Keeping in mind that the tremendous support shown to Japan by the government and people of the Republic of Turkey at the time of the Great East Japan earthquake on 11th of March 2011, Japan will continue to provide assistance to the affected areas in Turkey. Burada Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin tarihi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1950 yılında Kore Savaşı başladı ve bu krizle başa çıkmak için Ulusal Polis Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat temel alınarak 1954 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden oluşan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri kurulmuştur. Bu sene kuruluşunun 69. yıl dönümüdür. Now let me introduce a brief history of the Self-Defense Forces of Japan. After World War II, the Korean War broke out in 1950, and the Police Reserve Corps were established to respond to this crisis. On the basis of this organization, the Self-Defense Forces, consisting of ground, maritime, and air forces, was established in 1954, and this year marks 69th anniversary since its foundation. Körfez Savaşı'nın ardından barışın tesisi için 1991 yılında ilk kez yurt dışı göreve gönderilen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı mayın tarama ekipleri Basra Körfezi'nde faaliyette göstermiştir. Bunun ardından Kamboçya, Mozambik, Golan Tepeleri ve Güney Sudan gibi yerlerdeki Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına da katılım sağlamıştır. Ayrıca Hint Okyanusu, Irak ve Somali açıklarındaki Aden Körfezi'ne yönelik görevlendirilmeler vasıtasıyla da
uluslararası toplumunun barış ve güvenliğine önemli katkıda bulunmuştur. In 1991, as its first overseas mission, the Maritime Self-Defense Forces Mine-Sweeping Unit operated in the Persian Gulf for peace building after the Gulf War. Since then, the Self-Defense Forces has made significant contributions to international peace and security through its participation in UN peacekeeping operations in Cambodia, Mozambique, the Golan Heights, and South Sudan, as well as deployment in the Indian Ocean, Iraqi, and the Gulf of Aden of Somalia. Japonya Savunma Kuvvetleri adından da anlaşıldığı üzere Japonya'nın savunmasını amaçlayan bir kurumudur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tutarlı bir şekilde barış ülkesi olarak yürüyüşüne devam eden Japonya, her türlü ihtilafın güç kullanılmak süreyle değil, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesini hiç değiştirmemiştir. Aynı zamanda vatandaşların hayatını ve yaşam şartlarını korumak için caydırıcı yeteneklerini artırması da zaruridir. As its name suggests, the Self-Defense Forces is an organization aimed at the defense of Japan, given Japan has consistently progressed as a peace-loving nation since the end of World War II. It has never changed its policy that any disputes should be resolved peacefully and diplomatically, and not through the use of force. At the same time, it is essential to strengthen deterrence in order to protect the lives and the livelihoods of our nationals. Şimdi uluslararası duruma baktığımızda ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası düzeni sarsan son derece ciddi bir olaydır. Ayrıca Japonya'yı çevreleyen Doğu Asya'daki güvenlik ortamında giderek önemli bir hal almaktadır. Bu uluslararası durumu içerisinde Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakını güçlendirecek G7 ülkeleri yanı sıra Quad ülkeleri ve diğer müttefikleriyle işbirliğini kuvvetlendirerek uluslararası toplumun barış ve güvenliğine katkı sağlayacaktır. Japonya'nın stratejik ortağı olan Türkiye, jeopolitik açıdan önemli bir pozisyonda bulunmaktadır. Bir vesile Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik barış arabuluculuğu ile küresel gıda güvenliği alanında sağladığı büyük katkıda da değinmek isterim. Looking at the current international affairs, Russia's invasion of Ukraine is a serious situation that has shaken the post-war international order. The security environment in East Asia surrounding Japan is also becoming increasingly severe. In these international circumstances, Japan will contribute to the peace and security of the international community by strengthening the Japan-US alliance and the cooperation with the G7, the Quad, and other like-minded countries. I'd like to mention that Turkey, a strategic partner of Japan, possesses an important geopolitical position and has made significant contributions such as mediating peace and war in Ukraine and global food security.
Önümüzdeki 2024 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. Ülkemiz arasındaki ilişkiler 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkayetini kazasının ardından kazazedelerin Japonlar tarafından kurtarılmasıyla başlamıştır. 1980 yılında ise İran-Irak Savaş esnasında Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları tarafından kurtarılması ve benzer hadiselerde olduğu gibi çeşitli zorlukları birlikte aşan ülkelerimiz halen derin dostluk bağlarının hakim olduğu bir ilişki içindedirler. Ayrıca Şubat'taki depremlerin ardından Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri Türkiye'ye acil yardım malzemeleri taşımıştır. Bu hava nakliye destekleri ilk kez NATO ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Next year, 2024, we will celebrate the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Turkey. The current deep friendship between the two countries has been developed by overcoming various difficulties together, starting with the rescue of the survivors of the Ertuğrul shipwreck by Japanese people in 1890. During the Iran-Iraq War in 1985, the Turkish Airlines rescued Japanese nationals in Tehran. Thank you very much, Turkey. At a massive earthquake in southeastern Turkey, Japan Air Self-Defense Forces transported emergency relief supplies. This air transportation support has also done in the first ever cooperation between NATO and Japan Self-Defense Forces. Saygıdeğer konuklar, Japonya Büyükelçiliği olarak iki ülke diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıl dönümü vesilesiyle uzun süredir mevcut olan dostluk ilişkilerimizi tüm alanlarda daha da geliştirmek için elimizden geleni yapma kararlılığındayız. Ladies and gentlemen, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu şirketler burada çeşitli türün ve Japon teknolojilerini Japon brand olarak sergilemek için çok önemli bir hazırlık yaptılar. Lütfen standlarını ziyaret edin ve ayrıca Japon yiyecek ve içeceklerinin tadını çıkarın. Lastly, Dear military attaches, esteemed guests, I sincerely congratulate the Self-Defense Forces Day of Japanese military personnel, which is the guarantee of the prosperity and peace of the Japanese people. I would like to express my gratitude to be with you on this special day. As you know, the tragedy that happened with the unfortunate sinking of the Turkish frigate in 1890 bonded us tightly to each other. From this incident until today, we have a strong bonds of friendship that have been passed on from generation to generation. Even though we are geographically distant, there are no two other countries that are this close to each other and have so much in common. Our relations, which were elevated to the level of strategic partnership in 2013, are developing in every field on the foundation of this historical and deep friendship. We are also pleased with the close cooperation between our armed forces. We are all obliged
to strengthen this friendship, which has risen through the sacrifice of our 532 sailors, and pass it on to new generation. Carrying the deep-rooted and multi-dimensional Turkish-Japanese friendship to further levels is very important in terms of our strategic partnership. Steps to be taken in this direction will undoubtedly contribute to both regional and global peace and stability. As I end my speech, I once again congratulate the Japanese Self-Defense Forces Day. Thank you for your attention. Arigato.